Bir şempanze veya goril videolarını izleyip de aramızda bir bağlantı olmadığını düşünmek neredeyse imkansızdır. Bu gayet normal çünkü DNA'mızın %98 kadarını şempanze ve gorillerle paylaşıyoruz. Genetik olarak bu kadar benzer olmamıza rağmen onların soyundan da gelmiyoruz. Bizim atalarımız göç etmeye başladığı zamanlarda onların ataları Afrika ormanlarında ve savanlarında kalmaya devam etti. Yaşayan en yakın akrabamız büyük insansı maymunun hayatta kalmış 3 türü var. Goril, sıradan şempanze ve bonobo olarak bilinen cüce şempanzedir. Bu üç maymun türünün çok sayıdaki fosilleriyle birlikte yalnızca Afrika'da görülmesi bize insan evriminin ilk evrelerinin de Afrika'da geçtiğini gösteriyor. İnsanlık tarihinin diğer hayvanların tarihinden ayrı bir rotada farklı bir dal olarak ilerlemesinin yaklaşık 7 milyon yıl önce başladığı düşünülüyor. O yıllarda Afrika insansı maymunların çeşitli nüfuslara bölündüğünü ve farklı evrimler geçirmeye başladığını biliyoruz. Bu kollardan bir tanesi günümüzün çağdaş gorillerini ortaya çıkardı. Bir diğeri şempanzeleri ve sonuncusu da insanların evrimleşmesine neden oldu. Aslında bu üç grupta yaşayan kuyruksuz maymun türleridir. Yani insanın bir memeli hayvan türü olduğunu da hatırlayacak olursak maymundan gelmedik, direkt maymunun ta kendisiyiz diyebilirim. Maalesef aslan veya kurt gibi asil soylu değil, maymun soyluyuz. Gerçek olan bu. Aslında yine de aslan ve kurt ile uzak bir yerlerde tekrar buluşuyoruz tabii ki. Modern insanın soy ağacını ne kadar geriye götürürsek götürelim, maymun türlerinin geçmişiyle birlikte el ele geriye doğru gittiğini biliyoruz. Ayrıca genel olarak bütün maymun türlerinin zekası ve bizim evrim tarihi boyunca yaptıklarımız göz önüne alınacak olursa bu küçümsenecek değil, aksine gurur duyulacak güzel bir başarı. Bu yolculukta goril ailesinin yollarının şempanze ve insan ailesinden biraz daha önce ayrıldığı düşünülüyor. Bulunan fosiller üzerinde yapılan araştırmalar sonunda bize ulaşan evrim çizgisinde yer alan maymun ailesinin yaklaşık 4 milyon yıl kadar önce dik durmaya başladığını gösteriyor. Australopithecus türlerini oluşturan bu insansı maymun atalarımız Afrika gecelerini günümüz şempanzeleri ve orangutanları gibi yırtıcılardan uzakta ağaç tepelerinde kısmen güvenli bir şekilde geçiriyorlardı. Gündüzleri ise iki ayakları üstüne kalkıyor ve yağmur ormanlarıyla kaplı yaşam alanlarında dolaşıyorlardı. Afrika kuruyana yağmur ormanları yok olana kadar milyonlarca yıl bu ortamlarda yaşamaya çalıştılar. Özellikle Doğu Afrika'da bulunan insansı maymun atalarımızın ve Australopithecus'ların fosilleri dönemin koşullarını ve zorluklarını bize açıkça anlatıyor. Ormanların kurumasıyla birlikte gelen gıdaya ulaşma zorluğu ve av-avcı ilişkilerinin kızışmasının iki ayak üzerindeki aktiviteleri daha fazla arttırdı ve bir süre sonra diğer hayvanlar gibi dört ayak üzerinde yürümeyi bırakarak daha dik yürümeye ve koşmaya yol açtığı düşünülüyor. Atalarımızın bu iki ayak üzerinde yürümeye başlamasına bipedalizm denir. Evrimin biz insanları ya da canlıları mükemmele ulaştırmak gibi bir amacı yoktur. Coğrafi adaptasyon ve koşullar neyi gerektiriyorsa ona doğru evriliriz. İnsansı maymunların vücudu bir çita gibi dört ayak üzerinde çok hızlı koşacak bir yapıda değildi. Ağaçların azalmasıyla birlikte hızlı ağaca tırmanma yeteneklerimiz de kaybolmaya başlamıştı. Temelde Afrika'nın değişen iklimi ve yaşam koşulları beraberinde insansı atalarımızın iki ayak üzerinde daha hızlı koşarak avlanmasına, kaçmasına ve beslenmesine neden olmuştu. Ayrıca iki ayağın üzerinde yürümek ve koşmak atalarımıza boşta kalan elleriyle bir şeyler taşıma avantajı sağladı. Bu taşıdıkları bazen kendilerine bir hafta enerji sağlayacak bir yiyecek, bazen de çocukları oluyordu. Günümüz şempanzeleri ve insanlar üzerinde yapılan araştırmalar aynı mesafeyi dört ayak üzerinde yürüyen şempanzelerin iki ayak üzerinde yürüyen insanlardan çok daha fazla enerji harcadıklarını gösteriyor. Yani insansı maymun atalarımız iki ayakları üzerine kalkarak gerçekten ciddi bir enerji kazanımı sağlamışlardı. Hem açık alanlarda uzun otların üzerinden çevreyi inceleyerek yaşayabilmesi hem de ağaçlardan faydalanabilmesi için bu akıllıca bir değişim süreciydi. Fakat bu avantaj tabii ki başka dezavantajları da beraberinde getirdi. Günümüzde yaşımız ilerledikçe doktora gitme ve bel ağrısı çekme problemlerimizin temelinde atalarımızdan bize kalan bu milyonlarca yıllık değişim mirası yatıyor. Çünkü iki ayak üzerine kalkmamızla birlikte vücudumuzun bütün ağırlığı omurgamızın üzerine bindi. Gençken bunun pek farkında olmayız. Ama yaşlandıkça omurgamızdaki diskler kurur, yıpranır ve ağırlık artık daha fazla baskı yaparak belimizde ve omurgalarımızda çeşitli rahatsızlıklara neden olur. Getirdiği avantajlar karşısında göz ardı edilebilecek bir problem gibi görünmüş olmalı ki bugünlere kadar geldik.